mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda hem kahvaltılarda hem yaptığımız pastalarda, tatlılarda rahatlıkla kullanabileceğimiz bir tarif ile geldim. Süt reçeli yapacağız arkadaşlar. Tam ölçü vereceğim ben size ama daha fazla yapmak isterseniz 2 katına çıkarabilirsiniz. Ama tavsiyem süt ürünü olduğu için dolapta muhafaza etsek bile çok dayanmayabilir. Tam ölçü yapalım, bittikçe tekrar yaparız. Sadece 3 malzemeden oluşuyor tarifimiz. Çok az malzeme gidiyor. 1 litre sütümüz var. 1 bardak toz şekerimiz var, 200 milimlik ve 1 çay kaşığı da kabartma tozumuz var. Bu kadar. Sütümüzü tencereye aldım. Şimdi ocağa götürüp altını yakacağım ve kaynama aşamasına getireceğiz. Sütümüz kaynamaya başladı. Tam bu aşamada şekerini ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Şeker eriyinceye kadar şöyle hafif hafif karıştıralım. Evet, tamamen şekerimiz eridi. Şimdi kabartma tozunu ilave edeceğim. Şöyle hemen karıştıralım. Tam bu aşamada dikkat edelim. Tencerenin altı tamamen kısık olsun. Çünkü köpürme olacak. Ara ara sürekli karıştırmak lazım. Altının da ateşini güzel ayarlamak lazım. Çok açmayalım. Yavaş yavaş kaynata kaynata süt reçelimizi kıvamına getireceğiz. Kabartma tozunu koyduktan sonra sütün rengi bakın bayağı bir değişti. Hafif sararmaya başladı. Bu piştikçe biraz daha sararacak. Bu şekilde ara ara karıştıralım. Sütümüz kaynamaya devam ediyor. Rengi gittikçe sararıyor. Bakın fark edeceksiniz. Hala bir koyulaşma yok. Biraz zaman alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi kısık ateşte yavaş yavaş kaynatacağız. Reçelimiz iyice sararmaya başladı ve bakın şöyle hafif hafif kıvam almaya da başladı. Gayet güzel oluyor. Devam edecek pişmeye. Biraz daha katılaşacak. Süt reçelimiz bayağı bir kıvam almaya başladı artık. Hafif hafif de tekrar köpürmeye başladı. İçindeki süt ve su oranı azaldıkça hem katılaşıyor hem de tekrardan köpürmeye başlıyor. 1 saate yakın sürdü arkadaşlar. Bayağı sürüyor pişmesi, kıvam alması. Bakın şöyle kıvamını gösteriyorum. Koyu bir boza kıvamında. Bu durdukça zaten yine katılaşmaya da devam edecek. Onu da göz önünde tutalım. Ben o yüzden şimdi altını kapatıyorum artık. Ve soğumaya bırakıyorum. Arkadaşlar kıvamını görüyorsunuz. Bu tencerenin altını kapattıktan 10 dakika sonra dinlenmiş hali. Hala çok sıcak. Durdukça daha da katılaşacak. Rengi falan çok mükemmel oldu. Ben biraz daha soğumuş halini tekrar göstereceğim sizlere. Evet, süt reçelimiz bakın tam kıvamına aldı.
Dolaba girdiği zaman biraz daha bir tık daha katılaşacak. Tahin renginde gayet güzel bir süt reçeli oldu. Tadı da mükemmel arkadaşlar. Yapıp tadına baktığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok mükemmel bir lezzet oldu. Verdiğim ölçülerle yapın. Kalabalık bir aileyseniz listeyi ikiye katlayın, tarif listesini. Ama süt ürünü dediğim gibi çok fazla dolapta da tutsak dayanmaz. Çok fazla bir malzemesi yok zaten. Süt, şeker ve kabartma tozu. Çok aşırı yapmanıza gerek yok. Azar azar yapıp tükettikçe tekrar yaparsınız. Evet, bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Güzel bir süt reçeli yaptık. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.